Aziz, Ne haber? Nasılsın? iyiyim. Sen? İyi. Beni gördüğüne şaşırmış gibisin. Yoksa korkuttum mu seni? Yok canım. Ben sadece kimseyi beklemiyordum da şaşırdım biraz. Zeynep nasıl? Sen olanları biliyor musun? Yo. Biz Zeynep'le tartıştık da biraz. Merak ettim o yüzden. Ne oldu ki? Yani. Zeynep zehirlenmiş. Ne? Gündüz ödeme için uğradığımda Serra'da buldum. Zehirlenmiş mi? Yediği bir şey dokundu herhalde. Hastanede geçirdi geceyi. Midesi yıkandı. Ama şimdi iyi. Evde. Çok şükür. Ben çantasını ve montunu almak için uğramıştım. Burada kalmış da. Evet. Ben de gördüm. Şaşırdım hatta nasıl unutmuş diye. Çantası şurada. Ben de tam çıkmak üzereydim. Zeynep'i merak ettim de. Bir uğrayayım yanına. Bekle. Beraber gidelim. Yo. Sağ ol. Hiç zahmet etmesen ben giderim. Ne zahmeti canım. Ben de eve gideceğim zaten. Ya. Tamam o zaman. Görev tamam. Çıkabiliriz. Ha. Arabam Sera'nın önünde. Tamam. Kapıyı kilitleyip geliyorum. Hayır. Duyduğuma göre bu ipotek yüzünden bayağı kapışmışsın Zeynep'le. Biliyorsun demek. Mehmet biraz bahsetti. Ben de çok şaşırdım. Zeynep'in böyle kimseye haber vermeden bir şey yapmasına. Gerçi çok tanımıyorum tabii. Başta çok kızmıştım ama sonradan düşününce fazla tepki verdiğimi anladım. Zeynep böyle bir şey yaptıysa mutlaka haklı bir sebebi vardır. Seraya eşyalarını toplamaya geldikten sonra vardın herhalde bu karara. Masada kutuyu gördüm de. Toparlanıyordun galiba. Öyle bin bir emekle kurduğumuz seraya gelince bir anda her şeyi yakıp yıkmak çok doğru gelmedi bana. Deniz. Böyle aniden fikrini değiştirecek başka bir sebep olmadığından eminsin değil mi? Evet. Ne olabilir ki? Bilmem. Merak ettim sadece. Biz geldik. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Deniz hoş geldin. Zeynep'e mi haber aldın? Evet. Merak ettim de bir bakayım dedim. Buyur. Teşekkür ederim. Montunu da aşağı bıraktım. Tamam. Siz nasıl karşılaştınız? Zeynep şirketten sonra Sera'ya uğrayıp çantasını almamı rica etmişti. Deniz de oradaydı. Olanları anlatınca Zeynep'i görmek istedi. Tatlı Hakan'a aldırırdım ben çantanı. Aziz yormasaydın keşke oraya kadar. O ne fark eder? Nasılsın? İyiyim. Daha iyiyim. İyi gördüm seni. Çok sevindim. Denizciğim, ailenle ilgili durumu öğrendik. İnşallah çözülmüştür maddi problemler. Yapabileceğimiz bir şey varsa
Yok. Teşekkürler, biz hallettik şimdilik. Hoş geldin hayatım. Neredesin yine ya? Şirkete diye bir kayboldun ortada. Saatlerdir yoksun. İşlerim uzadı biraz. Aras'ı gördün mü şirkette? Sana bir şeyler soracaktı Plaza davasıyla ilgili. Yok, hiç görmedim. Allah Allah. Daha bir saat önce oradaydı. Karşılaşmamız tuhaf. Rastlaşmadık demek ki. Ela, ben de Ankara'daki haberleri anlatacaksın diye sevinmiştim. Oturduğumuzdan beri somurtuyorsun. Yorgunluktandır Aras'cığım. Şirket nasıldı? Sende var mı yeni haberler? Aslında var. Bugün ne öğrendim biliyor musun? Aziz bütün işlerini Rüya'ya yaptırıyormuş. Ne var ki bunda? Asistanlar bunun için değil midir? Bence normal değil. De, asıl tuhafıma giden şey başka. Zeynep'in hastaneye kaldırıldığını biliyorsundur. Biliyorum, zehirlenmiş. Serada onu bulan kişi Aziz. Ve bu olaydan yarım saat önce acil işim var diye apar topar toplantıdan çıkan yine Aziz. Ne anlama geliyor bu? Bilmiyorum. Ama çok garip. Sanki Zeynep'e bir şey olduğunu anlayıp aceleyle oraya gitmiş gibi. Çok saçma. Madem bu kadar takıldın, sorsaydın keşke Aziz'e. Beyefendi gelseydi soracaktım zaten. Ama gelmedi ki. Sen bana anlatmayacak mısın artık ne olduğunu? Ankara'da çok tatsız bir şey oldu. İşle ilgili mi? Hayır, Mehmet'le ilgili. Ben artık gideyim. Sen de kendine çok dikkat et, tamam? Tamam. Geldiğin için sağ ol. Ben seni geçireyim. Kızım, otur sen, Müge uğurlar. Tabii. Yok yok. Kalkma Müge. Lütfen beni merak etmeyin artık. Gerçekten iyiyim. Hem Sera ile ilgili soracağım birkaç şey var Deniz'e. Kapıda konuşuruz onları da. Herkese iyi akşamlar. Bay bay. İyi akşamlar. İyi akşamlar Deniz. İyi akşamlar. Dünkü tartışmadan sonra bir daha yüzümü bile görmek istemezsin sanıyordum. Gelmene çok şaşırdım. Çok da sevindim. Zeynep, ben her şeyi biliyorum. Nasıl yani? Mektubu okudum. Zeynep, bu adam çok tehlikeli bir adam. Bir an önce bir şeyler yapmalıyız. Polisi aramamız gerekiyor. Deniz. Konuşmamız lazım. Zeynep, konuşacak vakit yok. Aziz'i bir an önce durdurmamız gerekiyor. Sen bu adam yüzünden intihar ettin. Ölmek istedin. Zeynep! Geliyorum. Deniz. Sabah Sera'ya geleceğim. Orada konuşalım, olur mu? Ama Zeynep, konuşacak vakit yok. Lütfen. Deniz ne durumda olduğumu bilmiyorsun. Benimle konuşmadan lütfen hiçbir şey yapma. Söz ver. Tamam. Ama bak, yarın mutlaka Sera'ya geleceksin. Geleceğim. Tamam. Canım. Hadi. Neredesin hayatım? Merak ettim gelmeyince. Çok yükleniyorsun kendine. Daha dün gece hastanedeydin. Mehmet. O kadar düşüncelisin ki. Bazen gerçekten seni hak etmediğimi düşünüyorum.
Nasıl yani? Ela, sen ne dediğinin farkında mısın? Mehmet'le sen. Ya nasıl olur? Oldu işte Aras. Birini anlatmak zorundaydım. Bu kadar tepki vereceğini bilseydim. Ne yapayım, çok şaşırdım. Ben hiç fark etmemiştim. Yani aranızda öyle bir şey olduğunu. Aramızda bir şey oldu falan yok. Mehmet arkadaş olarak gördü beni her zaman. Onun için sadece anlık bir yakınlaşmaydı. Çok içtik ondan herhalde. Senin için anlık değildi yani. Öyle mi? Aras, ben hayatım boyunca Mehmet'i sevdim. Karşılıksız olduğunu, hiçbir yere varmayacağını bile bile. Burnumun dibinde olanları görmemişim. Neden hiç sevgilin olmadığını daha şimdi anlıyorum. İyi de Ela, neden? Neden yaptın bunu kendine? Ya Mehmet'in karısına deli gibi aşık olduğunu, seninle birlikte olamayacağını bildiğin halde neden böyle eziyet ettin kendine? Elimde değil ki. Ama artık bitecek. Mehmet'ten uzaklaşmaya karar verdim. İşten ayrılacağım. Hatta bir süre İstanbul'dan da ayrılacağım. Her şeyi unutacağım. Her şeyi unutmak istiyorum. Mehmet? Ne işin var burada? Biri görecek. Herkes uyudu, merak etme. Şansımız varmış. Deniz mektubu görmeden yetiştim. Önce biraz şüphelendim gördüğünden ama... biraz konuşunca hiçbir şey bilmediğini anladım. Okumuş olsa ne yapardın Selim? Çok merak ediyorum. Onu da mı öldürecektin? Öyle bir ihtimali düşünmek istemiyorum. Peki ya evdekiler öğrense? Mesela Müge ya da Mehmet. Ne yaparsın? Kimse bir şey öğrenmeyecek. Zeynep. Hastanede adımı sayıldı. Öyle mi? Aynen öyle. İstediğin kadar reddet Zeynep. Sen de beni seviyorsun. Ne fark eder? Söylesene neyi değiştirir seni seviyor olsam? Ben senin yerinde olsam çekip giderdim Selim. Çünkü artık sona çok yaklaştın. Hafta sonlarına bayılıyorum. Ne yapalım bugün? Bilmem. Sen ne istersen. Önce güzel bir kahvaltı edelim. Sonra da sinemaya gidelim. Ne dersin? Bana uyar. Ama romantik bir aşk filmine gideceğiz. Aşk filmlerine bayılırım. Çok şanslı bir kadınım ben. Erken kalkmasaydın keşke, iyice dinlenseydin. Seraya uğrayacağım, birkaç işim var. Zeynep yapma Allah aşkına. Bir rahatsızlık geçirdin, daha ikinci gün seraya gideceğim diyorsun. Deniz'e söz verdim. Gitmem lazım. Hem bir şeyim yok benim. Kendimi yormam, merak etme. İyi o zaman, ne diyeyim. Karşı çıksam da dinlemiyorsun zaten. Çok kalma bari. Tamam. Sen?
Ben de şirkete uğrayacağım. Aras'ta gözden geçirmem gereken bir şeyler var. İyi. Günaydın. Ha, günaydın anne. Günaydın. Çıkıyor musunuz? Evet, şirkette biraz işim var. Tatil günü ne işi oğlum? Sen nereye kızım? Gelinin çocuk gibi anne. Hiç laf dinlemiyor. Seraya gidecekmiş. Aa, Görüşürüz. Görüşürüz anne. güle güle. Çok acıkmışım. Herkes nerede? Çoktan çıktılar. Mehmet şirkete uğrayacakmış, Zeynep de seraya. Hasta haliyle neden gitti ki Seraya? Vallahi bilmiyorum. Deniz'le işleri varmış herhalde. Ay Zeynep nerede kaldın? Öldüm meraktan. Otursana. Zeynep bu adam senden ne istiyor? Neden intikam almak istiyor? Mektupta eski sevgilim falan diye yazmışsın. Evet doğru. Yıllar önce daha Mehmet'i tanımadan Selim'le birlikteydim. Suça meyilliydi her zaman. Ve beni de zorluyordu. Sonunda kurtulabilmek için başka çarem kalmadığını düşündüm. Deniz ve onu ihbar ettim. Hapse mi girdi yani? Evet. 9 yıl hapiste kaldı. Çıktığında benden intikam almaya karar vermiş. Doğum günümde gelen sahipsiz bir hediye vardı ya. Onu o göndermiş. Deniz o günden beri hayatımı kabusa çevirdi. Yani bir dakika şimdi sen bu adama Selim diyorsun. Onu herkes Aziz olarak tanıyor. Adını mı değiştirmiş? Hayır. Avukatın yerine geçmiş. O adama ne yaptı bilmiyorum. Muhtemelen öldürdü. İnanamıyorum. Ya peki nasıl herkesi inandırmayı başardı bu adam? Bilmiyorum. Ben de başaramayacağını düşünüyordum ama herkese kendini öyle bir sevdirdi ki. Allah'ım şu an şok geçiriyorum. Bu adam düşündüğümden daha tehlikeliymiş. Zeynep bugüne kadar neden anlatmadın Mehmet'e? Denemedim mi sanıyorsun? Her defasında tehdit etti beni. Ömer'i bile kullandı bunun için. Sonunda ölmek istedim. Ona da izin vermedi. Tamam. Hemen polisi arayacağız. Yapamam. Polisi arayamam. İşlerin daha da kontrolden çıkmasından korkuyorum. Zeynep daha ne kadar kontrolden çıkabilir? Sen ölmek istedin. Daha ötesi mi var bunun? Bu kadar zaman yalan söylemiş oldum herkese. Düşünsene. Mehmet bir daha asla yüzüme bakmaz. Oğlumu benden alırlar. Deniz, ben bunları hak edecek ne yaptım? Canım. Her şey bir şekilde yoluna girecek. Ne olur inan bana. Sakin ol. Yapamam Deniz. Polisi arayamam. Ailemi kaybederim. Zeynep yapmak zorundasın. Güçlü olmak zorundasın. Ben seni bu şekilde daha fazla mahvetmesine izin veremem Zeynep. Eğer sen yapamayacaksan ben yapacağım. Polisi arayacağım. Hayır. Deniz, önce Mehmet'e anlatmam gerek. Bunca şeyden sonra olanları polisten değil benden öğrenmeli. Tamam. Ama hemen şimdi arayacaksın Mehmet'i. Bu iş bugün bitmek zorunda, tamam mı? Evet.
Tamam. Söylediğim şeyler dışında benim için okeydir bu projelendirme. Yalnız detayların daha iyi çalışılması lazım. Pazartesi ben Ela'yla konuşurum. Ela işi bırakıyor. Neden? Sence? Ela olanlardan biraz bahsetti bana. Çok büyük bir hataydı. Ama tek sorumlu o değil tabii. Ben konuşup ikna ederim onu geri dönmeye. Sorun şu ki o sana karşı çok güçlü duygular besliyor Mehmet. Bu yüzden uzaklaşmak istiyor senden. Bence böylesi herkes için daha iyi. Nasıl yaptım ben böyle bir hatayı? Peki Zeynep'e anlattın mı? Hayır. Henüz değil. Ama anlatacağım. Hiç yalan söylemedim ona. Affeder mi bilmiyorum ama saklamam doğru olmaz. Alo Mehmet, Efendim hayatım? neredesin? Şirketteyim. Mehmet, konuşmamız gerek. Sana anlatmam gereken şeyler var. Kötü bir şey mi var? Yoksa Ömer'e mi bir şey oldu? Hayır hayır, öyle bir şey değil. Gelince konuşuruz, olmaz mı? Tamam. Aslında benim de sana anlatmam gereken bir şey var. Alayım mı seni Sera'dan? Dışarıda rahat konuşamayız. Buraya gelebilir misin? Tamam. Olur, geliyorum. Çıkıyorum şimdi. Görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Ben çıkıyorum. Tamam. Konuştuktan sonra ara beni, olur mu? Tamam. Sağ ol. Çok korkuyorum. Korkma. Bu kabusu her gün yaşamaktan daha kötü olamaz hiçbir şey. Mehmet geldi. Zeynep sakin ol, tamam mı? Zeynep? İyi misin hayatım? Bir şeyim yok, otursana. Ben sizi yalnız bırakayım. Mehmet. Ben senden bir şey sakladım. Asla saklanmaması gereken bir şey hem de. Zeynep, benim de seninle konuşmam gereken bir şey var. Düşündükçe çıldıracak gibi oluyorum. Daha fazla içimde tutamayacağım. Lütfen önce beni dinle. Şimdi konuşmazsan bir daha asla bu gücü bulamayabilirim kendimde. Ne oluyor Zeynep? Korkutuyorsun beni. Aziz diye tanıdığın kişi. Benim eski sevgilim. Nasıl yani? Aslında adı Selim. Bodrum'dayken üniversiteye başladığımda tanıdım onu. İşte bu filme gireceğiz. Girelim bakalım. Duygulanıp ağlarsan karışmam ama. Aa, kim? Ben mi? Asla. Böyle diyenden korkacaksın. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Şu filme 2 bilet istiyoruz. Tabii. Bunları neden bana daha en başından anlatmadın Zeynep? O herif evimize girdiği ilk gün. Bunları bana niye anlatmadın? Geçmişimden utandım. Gücümü toplayıp sana anlatmaya karar verdiğimde Ömer'e zarar vermekle tehdit etti beni. Mehmet, bir şey söyle. O herifle yattın mı? Ne? Beni aldattın mı?
O herifle yattın mı? Hayır. Hayır asla. Nasıl inanayım sana şimdi? Ha? Nasıl inanayım? Yemin ederim öyle bir şey olmadı. Benim tek amacım onu uzaklaştırmaktı. Ama yapamadım. Engel olamadım. Nasıl yaparsın Zeynep bunu bana? Bunu bana nasıl yaparsın? Öldüreceğim o herifi. O herifi kendi ellerimle geberteceğim. Mehmet, ne olur sakin ol. Sen de mi biliyordun? Hı? Neden kimse bana bir şey söylemedi? Neden? Yemin ederim öldüreceğim o herifi. Kendi ellerimle geberteceğim. Mehmet, lütfen ne Deniz, olursun sen bak. karışma. O çok tehlikeli bir Deniz, adam. Ne lütfen. olur sakin ol. Mehmet. Dinle beni. Evde Ömer'le olabilirler. Müge yanında olabilir. Ne olur biraz sakinleş önce. Polisi arayalım. Tamam. Gitmiyorum. Buradayım. Allah kahretsin. Anne, Aziz evde mi? Yok, çıktılar Müge ile. Neden sordun? Anlatırım sonra. Tamam canım. Müge, ben Mehmet. Aziz sandığın kişi değil. Çok tehlikeli biri. Sakın ona bir şey hissettirme. Mesajımı alır almaz da eve dön. Keşke Müge'ye hiç bahsetmeseydin şimdi. Oturup beklese miydim senin gibi? Çok güzeldi film. Hani ağlamayacaktın izlerken? Ne yapayım, kendimi tutamadım. Terk edildiğinde kızın hali o kadar üzücüydü ki. Biz hiç ayrılmayalım, olur mu? Bakarız. Ya Şimdi ne yapıyoruz? bilmem. Arabaya binelim, sonra karar verelim, olur mu? Hadi bakalım. Asıl Aziz Türkmen'e ne yaptığını bilmiyoruz. Ama çok tehlikeli biri olduğu kesin. Aylardır olmadığı biri gibi davranıp hepimizi kandırdı. Biz seni ailemize aldık. Güvendik sana. Böyle mi olacaktı karşılığı? İnanın çok üzgünüm. Böyle olsun istemedim ben. Safiye Hanım, nereye gideceklerini söylemediklerine emin misiniz? Eminim. Arabanın plaka ve model bilgilerini alabilir miyim Mehmet Bey? Tabii. Hakan size yardımcı olur şimdi. Ömer Büyükalan'ın evine vardı mı acaba? Evet. Konuştum ben. Tatile gittiğini sanıyor. Bunlar bitene kadar orada kalması en doğrusu. Müge'nin o adamın yanında olduğunu düşündükçe çıldırıyorum. Mehmet Bey, zanlının arandığından haberi yok. O yüzden ele geçirmemiz kolay olacaktır. Endişe etmeyin. Onu tanımıyorsunuz. Her şeyi yapabilir. Hele yakalanacağını anlarsa. Ay, biz sinemaya girdik, aramayan kalmamış. Kim aramış? Mehmet abim, Zeynep, Deniz. Sesli mesaj bırakmışlar. Müge, ben Mehmet. Aziz sandığın kişi değil. Çok tehlikeli biri. Sakın ona bir şey hissettirme. Mesajımı alır almaz da eve dön. Ne oldu? Ne diyorlar? Müge bir şey söylesene, ne olmuş? Mehmet abim garip bir mesaj bırakmış. Sandığım kişi değilmişsin, çok tehlikeliymişsin falan. Ne biçim şaka yapıyorlar ya? Üf, hiçbir şey anlamadım. Akıllarınca kafa buluyorlar herhalde benimle. Bir arayayım da anlarız şimdi. Ah! Aziz, ne yapıyorsun? Aziz! Çalıyor. Kapandı.
Ulaşılamıyor diyor. Aziz anladı herhalde öğrendiğimizi. Allah kahretsin. Demet çok korkuyorum. Ekiplere haber verdik. Arabanın modeli ve plakası biliniyor. Uzağa gidemez. Endişelenmeyin. Nasıl endişelenmeyeyim? Müge yanında, ona bir zarar verirse ne olacak? Aziz ne oluyor? Hiçbir şey anlamıyorum. Nereye gidiyoruz? Aziz bir şey söylesene. Aziz ne yapıyorsun sen? Aziz. Ya nereye gidiyorsun? Bir şey söyler misin? Buraya kadar Müge. Ne buraya kadar? Ne diyorsun sen? Sen harika bir kızsın. Keşke başka şartlar altında karşılaşsaydık. Her şey farklı olabilirdi. Ya ne başka şartı? Ne diyorsun sen? Aziz dur ne olur. Mehmet'in dedikleri doğru. Ben sandığım kişi değilim. Adım Aziz değil. Avukat falan da değilim. Eski bir mahkumum ben. Aziz dalga geçme ne olur. Aziz diye biri yok. Anladın mı? Git artık. Gelme peşimden. Kim olduğun umurumda değil. Ben seni seviyorum. Seninle geleceğim. Saçmalama Müge. Evine git hadi. Hayır. Sen nereye gidiyorsan ben de geleceğim. Biz birbirimize söz verdik. Bana beni hiçbir zaman bırakmayacağını söyledin. Sen anlamadın galiba. Hepsi yalandı. Aziz diye biri yok. Ben hiç sevmedim seni. İnanmıyorum sana. Müge, anla artık. Zeynep'e yaklaşabilmek için kullandım seni. Ondan intikam almak için yaptım her şeyi. O yüzden durdurmaya çalıştı seni. O yüzden baştan beri evlenmemizi istemiyor. Hadi git artık. Unut beni. Müge mesajı dinleyince kesin anlattı Aziz'e. O da tabii anladı bütün olanları. Ya bir şey yaparsa Müge'ye? Telefonlarından en son sinyal alınan bölgelere bakılıyor. Merak etmeyin. Yerini tespit eder etmez yakalayacağız onu. Selim arıyor. Zeynep ver bana. Hoparlörü alıp açın telefonu. Mehmet Bey, siz de lütfen sakin olun. Ses çıkarmayın. Sonunda söylemeyi başardım bakıyorum. Vallahi cesaretine hayranım. Selim, Müge nerede? Sakın ona zarar vereyim deme. Müge iyi. Benim derdim senle biliyorsun. Peşini bırakacağımı sanma sakın. Çok yakında görüşeceğiz. Müge iyi dedi. Bıraktı galiba onu. Anne ne olur sakin ol. Çık biraz dinlen istersen odanda. Ben seni olanlardan haberdar ederim. Olmaz. Müge gelmeden hiçbir yere gitmem. Zeynep Hanım, belli ki sizinle tekrar temasa geçmeye çalışacak. Lütfen evden ayrılmayın. Bir yere gitmeniz gerekirse de yanınızda burada kalan polis arkadaşlardan birini alın. Peki. Zeynep, anladın değil mi? Bu sefer kendi başına hareket etmek yok. En ufak bir şeyi bile bizimle paylaşmak zorundasın. Anladım. Canım bulacaklar Müge'yi. Ne düşünüyorsunuz? Müge'yi bırakmış olabilir mi sizce? Şimdilik bir şey söylemek zor. Beklemek zorundayız.
Saffet, benim Selim. Hapisteyken konuşmuştuk. İşim düşebilir demiştim. Evet, yardımın gerek. Hemen bir arabaya, bir de kalacak yere ihtiyacım var. Gözlerden uzak bir yer olsa iyi olur. Para sorun değil, hallederim. Bir de telefon lazım. Seninle rahat konuşabileceğimiz bir hat olsun. Tamam, çok sağ ol. Orada görüşürüz. Araba bulundu. Ama içinde kimse yok. Etrafta gören biri olmamış mı? Ne yazık ki olmamış. Civardaki kameralar taranıyor. Yakında bir bilgiye ulaşırız. Müge hala ortada yok. Adam arayıp karımı tehdit ediyor. Siz hala bilgiye mi ulaşmaya çalışıyorsunuz? Mehmet Bey, sakin olun lütfen. Herkes elinden geleni yapıyor. Müge geldi. Yavrum, canım kızım. Allah'a şükür geldin. Çok korktum sana bir şey olursa diye. Gel canım şöyle geç. Müge, iyi misin? Bir şey yaptı mı sana? Gel. Müge, Aziz'in nereye gittiğini biliyor musun? Ha? Sana bir şey söyledi mi? Mügeciğim, bak, eğer yerini biliyorsan söylemen çok önemli. Müge Hanım, biliyorum şu an çok zor bir durumdasınız. Ama anlatacağınız her şey çok önemli. Şu an verebileceğiniz her bilgi işimize çok yarayabilir. Adı Selim'miş. Eski bir mahkummuş. Başka bir şey söyledi mi? Beni hiç sevmemiş. Hepsi yalanmış. Her şeyi Zeynep'e yaklaşmak için yapmış. Ondan intikam almak için. Size nereye gideceği ya da ne yapacağı ile ilgili bir şey söyledi mi? Öylece çekip gitti. Saffet, Selim ne haber ya? Oğlum amma hayırsız çıktın ya. İşin düşmese aramayacaksın. meşguldüm biraz. Belli oluyor. Başın dertte galiba, ne oldu? Uzun hikaye, boş ver. Eyvallah, anlatma. Araba tamam. Ev de hazır. Çatalca'da bir daha ev. Kimse bulamaz seni. Sağ ol. Al bu da telefonu. Rahatça konuşabiliriz. Saffet, yeni bir kimliğe bir de pasaporta ihtiyacım var. Ayarlarız bir biçimde ama pahalıya patlar. Parayı dert etme. Yeter ki hallet şu işi. Tamam. Biraz sürer ama. O zamana kadar evde saklanırsın. Bir şey daha var. Yanımda birini götürmeyi planlıyorum. Sorun olmaz değil mi? Vallahi para ikiye katlanır. Gerisi senin bileceğin iş. Bu sakinleştirici onu sabaha kadar uyutur. Yarın sabah tekrar kontrole gelirim. Teşekkür ederim doktor bey. Safiye Hanım, siz de yalnız kendinize dikkat edin. Biliyorsunuz tansiyonunuz Biliyorum. İlaçlarımı aldım. Biliyorum. tekrar geçmiş olsun. İyi günler. Canım kızım benim. Gözümün önünde olanları göremedim. Koruyamadım seni.
İstersen burada kalmayıp denize gidebilirim. Olmaz. Senin hayatın da tehlikede. Bu herif yakalanmadan hiçbir yere gidemezsin. Bütün bunlar bittiğinde bir an önce boşanırsın. Ömer benimle kalır. Oğlumu görmeden yapamam Mehmet. Beni bununla cezalandırma. Bunları daha önce düşünecektin. Zeynep? Günaydın. Ne işin var burada? Bir kahveni içeyim dedim. Kötü mü yaptım? Bak, polisler her yerde seni arıyor. Buraya da geleceklerdir. Sen boş ver bunları Deniz. Ben başımın çaresine bakarım. Ne istiyorsun? Oo, ayıp oluyor ama. İnsan misafirine böyle mi davranır? Zeynep için geldiysen boşuna bekleme. Seraya gelmeyecek. Evden çıkmasına izin vermiyorlar. Göreceğiz. Bütün bunlar senin yüzünden oldu biliyorsun değil mi? Zeynep'e her şeyi anlatmaya sen ikna ettin. Ne yalan söyleyeyim. Beni şaşırttın. Mektubu okumadığına inanmıştım. Vallahi iyi oyuncuymuşsun. Şşş, dur nereye? Daha yeni geldin. Seninle daha işimiz var, otur şöyle. Arayan var mı? Yok. Müge nasıl? Niye soruyorsun? Umrunda mı? Tabii ki umurumda. Lütfen böyle konuşma Mehmet. O evliliği durdurmak için elimden geleni yaptım inan. Bana söyleyebilirdin Zeynep. Bu kadar basitti. Başka hiçbir şey yapmana gerek yoktu. Söylemen yeterliydi. Birinizden birine zarar vermesinden korktum. Kendi hayatımdan çoktan vazgeçmiştim. Ama size, sana, Ömer'e bir şey olmasına dayanamazdım. Bunları daha fazla konuşmanın anlamı yok. Mehmet Bey, birkaç prosedür için karakola kadar gitmemiz gerekiyor. Tamam çıkalım. Deniz arıyor. Efendim Deniz, Merhaba canım, nasılsın? nasıl olabilirim ki? Aynı, bir değişiklik yok. Sen ne yapıyorsun? Gelecek misin? Yok, gelmeyeceğim. Sera'dayım. Bodrum'dan bir arkadaşım geldi Zeynep. Oturuyoruz onunla.
çok güzel yoncalar getirmiş. Görsen bayılırsın. Ya. Zeynep, eğer gelebilirsen benim için çok iyi olur. Anladım Deniz. Tamam, konuşuruz. Ne diyor? Sera'daymış. Müge nasıl diye soruyor. Başka? O kadar. Ben çıkıyorum. Sen de evden ayrılma. Bir haber gelirse hemen ara. Tamam. Günaydın canım. Kahvaltı hazırladım sana. Aç değilim. İlaçlarını alabilmen için bir şeyler yemen lazım, biliyorsun değil mi? İstemiyorum. Ben buraya koyayım, sonra yersin. Aziz yakalandı mı? Hayır, arıyorlar. Çok acı çekiyorum ben. Canım yanıyor. Çok sevmiştim. İnanmıştım. Nasıl yaptım ben böyle bir hatayı? Düşünme bunları şimdi. Dinlen biraz. Hepsi geçecek bunların. Söz veriyorum. Hepsi geçecek. Ben çalışma odasında olacağım. Bir şeye ihtiyacınız olursa söylersiniz. Tamam Zeynep Hanım, sağ olun. Gelmeyecek. Bütün ev polis kaynıyor. Çıkıp gelmesine izin vermezler. Gelecek. Diyelim ki geldi. Ne yapmayı planlıyorsun? Ne zamana kadar kaçacaksın? Polisler peşini asla bırakmaz. Ben bir yolunu bulurum. Zeynep oğlunu bırakıp seninle hiçbir yere gelmez. İleride Ömer'i de alacağım yanımıza.
Her şeyi planladım. Sen gerçekten delisin. Aklını kaçırmışsın. Zeynep seni istemiyor, anlamıyor musun? İstiyor. Ama daha kendi de bunun farkında değil. Nasıl kaçmayı planlıyorsun peki? Nereye gideceksiniz? Deniz, sen kafanı takma bunlara. Sana ne yapacağımı anlatacak kadar salak değilim herhalde. Mehmet peşini asla bırakmaz. Mutlaka bulur seni. Mehmet'ten korkuyormuş gibi bir halin mi var? Geleceğini biliyordum. Takip eden oldu mu? Hayır. Polisleri atlattım. Deniz, iyi misin? İyiyim. Bir şeyin yok değil mi? Yok. Geldim işte, ne yapıyoruz? Gidiyoruz. Her şey hazır. Hadi artık çıkalım. Ne olacaksa olsun. Zeynep saçmalama. Onunla gitmek zorunda değilsin. Deniz, daha fazla böyle devam edemem. Çevremdeki herkes benim yüzümden yeterince zarar gördü. İnan başka çarem yok. Zeynep lütfen yapma. Adam aklını kaçırmış. Lütfen gitme. Gitme. Lütfen. Yeter. Hazır mısın? Hayır. Gidebiliriz. Hadi çıkalım o zaman. Gitme ne olur. Zeynep. Zeynep. Hadi Bırak kolumu. yürü. Bırak dedim. Aziz. Çek ellerini üzerimden. Yürü. Aziz, bırak Deniz'i gitsin. Hadi. Sen ne yaptığını zannediyorsun? Beni nereye götürüyorsun? Aziz, Deniz'in bize bir zararı dokunmaz. O biriyle konuşana kadar biz çoktan gitmiş oluruz. Lütfen bırak gitsin. Gir içeri. Zeynep gitme. Eğer ona zarar verirsen beni kaybedersin. Seninle asla gelmem. Merak etme, bir şey yapacak değilim. Sen burada kalıyorsun. Zeynep. Zeynep. Zeynep gitme. Zeynep. Lütfen gitme Zeynep. Yapma ne olur. Telefonunu ver. Kapıyı. Hadi. Zeynep. Hadi. Zeynep ne olur gitme. Cezam aç şu kapıyı Hadi. sana. Zeynep. Her şey yoluna girecek. İnanın çok mutlu olacağız. Zeynep ne olur gitme. Zeynep. Zeynep ne olur gitme. Zeynep. Aç şu kapıyı. Zeynep. Zeynep. Gitme. 2 dakika evden ayrıldım, karım kayboldu, öyle mi? En son Deniz'le konuşmuştu. Arabayı getir Murat. Peki efendim. Ben Seraya gidiyorum. Bir haber gelirse arayın. Peki Mehmet Bey.
Çok güzel bir yere götürüyorum seni. Ormanın içinde bir dağ kulübesinde geçireceğiz geceyi. Hoşuna gitmedi mi? Sonra? Sonra ne? Sonra nereye gideceğiz? Bodrum'a. Oradan da bir Yunan adasına geçip yeni bir hayata başlayacağız. Polislerin her yerde seni aradığını farkında değilsin değil mi? Hayal kuruyorsun Selim. Birlikte yapamayacağımız şey yok. Her şey eskisi gibi olacak. Eski günlerdeki gibi. Zeynep sen merak etme. Ben her şeyi planladım. Herkesi atlatıp çıkacağız bu ülkeden. Peki. Eskiden de böyleydin. Seni ikna etmek için saatlerce dil dökerdim. Beni ikna etmene gerek yok. Artık teslim oldum zaten sana. Sen nereye istersen oraya gideceğiz. Zorunlu olduğun için değil Zeynep. Beni gerçekten istediğin için gelmeni istiyorum. Sen de isteyeceksin Zeynep. Biliyorum. Zamanla sen de alışacaksın. Zeynep! Zeynep! Mehmet! Zeynep! Mehmet! Mehmet aç kapıyı ne olur. Deniz? Mehmet buradayım. Buradayım. Ne olur. Deniz geri çekil. Mehmet. İyi misin? Ben iyiyim. Mehmet Zeynep tehlikede. Aziz kaçırdı onu. Sabah geldiğimde buradaydı Mehmet. Zorla Zeynep arattırdı bana. Onu buraya çağırmak zorunda kaldım Mehmet. Sakin ol canım. Sakin ol. Sakin ol. Tamam mı? Beni öldürmekle tehdit etti. Bak sence nereye gitmiş olabilirler? Bilmiyorum. Ağzından laf almaya çalıştım ama hiçbir şey söylemedi. Mehmet o adam çok tehlikeli. Kafası yerinde değil. Zeynep'e her an bir şey yapabilir. Ne olur bir şey yap. Tamam merak etme. Merak etme bulacağız Zeynep'i. Tamam mı? Ben polisi arayıp haber vereceğim. Tamam? Tamam. Sen sakin ol yalnız. Zeynep. Zeynep. Benim tuvalete gitmem lazım. Bir benzinlikte durabilir miyiz? Çok yolumuz kalmadı. Birazdan evde oluruz. Bekleyecek durumum yok Selim. 2 dakika duralım sonra devam ederiz. Bak Zeynep. Sakın numara yapma bana. Ne numarası ya? Tuvalete girmem gerek diyorum sana. Önce tuvaleti kolaçan edeyim. Sağ ol, hayırlı işler. Sakın bir hata yapayım deme. Tamam. Tamam dedim ya bırak kolumu. Acele et.
Zeynep acele et, çıkmamız lazım. Tamam, çıkıyorum. İki dakika bekleyemiyor musun ya? Sen de çok uzattın. Tamam, gidebiliriz. Bu kadar tehlikeli bir adamı kendi ellerimle tutup evime soktum. Yetmedi, şirketime avukat yaptım. Ne diyeyim? Salaklığıma doymayayım. Abi herif dolandırıcı. Sadece seni değil hepimizi kandırdı. Benim kanmamam gerekiyordu Aras. Benim kanmamam gerekiyordu. Zeynep gözlerimin önünde eriyip gitti. Anlamam gerekiyordu bir şeyler döndüğünü. Abi üzülme. Bulacağız onları. Nasıl bulacağız Aras? Çıkıp adamın peşine bile düşemiyorum. Hoş geldin Aras. Hoş bulduk Safiye teyzeciğim. Haber var mı Mehmet? Biraz önce konuştum amirle. Bulunmaları an meselesi diyor. İnşallah kimsenin başına bir şey gelmeden bu konu kapanır. Müge nasıl Safiye teyze? Nasıl olsun? Olanları atlatmaya çalışıyor. Onu görebilir miyim? Tabii ama çok üzgün, konuşmak istemeyebilir. Bir çıkıp şansımı deneyeyim. Aa anne bak, bir anneye bir şey yazmış. Kaçırıldım. Çatalca'da bir daha evine götürülüyorum. Lütfen bu numaraya haber verin. Allah'ım ne insanlar var ya. Böyle şaka mı yapılır? Anneye şaka değilse. Hadi canım bırak bunları sen. Gir tuvaletine sen, babam bizi bekliyor. Keşke yapabileceğim bir şey olsa. Keşke bu yaşadıklarını unutmanı sağlayabilsem. Hepsi benim hatam. Çok kolay inandım ona. Bu acıyı çekmeyi hak ettim ben. Müge, ne olur kendini suçlama. Bütün bunlar senin yüzünden olmadı. Sen bu olanlara maruz kaldın. Hep böyle mi olmak zorunda? Tam mutlu oldum derken her şey bozulmak zorunda mı? Hayatım boyunca hep tetikte yaşadım ben. Ne zaman biraz sevinsem hemen kendimi uyardım. Yavaş git dedim. İlk defa izin verdim Aras. İnandırdım kendimi. Artık hayat sana da gülecek dedim. Ama sonuç ortada. Kendimi kandırmışım. Müge, bir gün çok mutlu olacaksın. İnan hak ediyorsun Müge. Niye bunlar benim başıma geliyor o zaman? Niye ben? Daha ne kadar ağlayacağım? Ne kadar acı çekeceğim? Bu hayattan daha ne kadar kazık yiyebilirim? Hep yalnız mı kalacağım ben? Ben hep senin yanında olacağım. Bana acıma. Sana hiç acımadım. Tam tersine. Hep hayranlıkla baktım. Çocukluğumuzdan beri büyümeni, bir genç kız olmanı hep mutlulukla izledim.
Benim için çok değerlisin. İnan buna. Öyle mi? Hiçbir zaman iyi şeyleri göremedim zaten. Bunu da fark edememişim. Bu günleri beraber atlatacağız. İnan bana. Geldik. Şirin bir yermiş. İnmiyor musun? Nasıl buldun? Beğendin mi? Güzelmiş. Hadi gel içeri bakalım. Sen bekle, ben bir mutfağa bakayım. Tamam. Burada bize günlerce yetecek erzak var. Bak ne buldum. Seninle yalnız kalmayı çok özledim Zeynep. Yıllarca baş başa geçireceğimiz bir gecenin hayalini kurdum. Geceyi burada geçireceksek sobayı yakmamız lazım. Hava çok soğuk. Tamam. Ben odun getireyim. Sen de şu çarşafları kaldır. Tamam. Kaçırıldım. Çatalca'da bir dağ evine götürülüyorum. Lütfen bu numaraya haber verin. Bakar mısınız? Buyurun. Kadınlar tuvaletinin aynısında bir not var. Biri kaçırıldığını yazmış. Bir de telefon numarası var. Allah Allah, emin misiniz? Evet, gelin göstereyim, kendi gözlerinizle görün. Mehmet, yiyecek bir şeyler hazırlatayım mı sana? Yok sağ ol anne. İstemiyorum. Dünden beri bir şey yemiyorsun ama. Canım istemiyor. Mehmet, ne olur bırakma kendini. Senin güçlü olman lazım. Ne fark eder anne? Baksana hayatım koca bir yalanmış. Haber var mı abi? Yok. Otursana Aras'cığım. Müge nasıl? Konuşabildiniz mi biraz? Konuştuk. Doğal olarak iyi değil ama toparlayacak. İnşallah. Kim arıyor? Bilmem. Tanıdığım bir numara değil. Alo? Evet benim. Evet eşim kaçırıldı. Hangi benzin istasyonundan arıyorsunuz? Tamam ben hemen geliyorum. Tamam. Kimdi Mehmet? Zeynep bir benzin istasyonu tuvaletine not bırakmış. Çatalca'da bir yere götürüldüğünü yazmış. Hemen çıkalım mı abi? Aras sen evde kal. Bir haber gelirse beni arayın tamam mı? Tamam, merak etme. Mehmet.
Çok dikkat et kendine. Habersiz bırakma bizi. Tamam anne. Amirim şimdi Çatalca yakında bir benzin istasyonundan aradılar. Ben şimdi oraya... Gençliğimizde kurduğumuz sofralara benzedi değil mi? Evet. Tabii tek bir farkla. O zamanlar yaptığım makarnalar pek bir şeye benzemezdi. Hapiste yapa yapa ustalaştım. Fena değil. Sandalye. Evet. Otursana. Vallahi harika olmuş. Yesene, ne duruyorsun? Pek iştahım yok. Güzelim, yemeğini ye lütfen. Bütün gün hiçbir şey yemedin. İstemiyorum dedim ya. Zeynep, ye dedim. Hayatım, uzun ve zor bir yolculuk yapacağız. Güçlü olman lazım. Yeni hayatımıza. Mehmet kim bilir ne haldedir şu anda. Kaybetmek ne demekmiş, biraz da o hissetsin bakalım. Arabanın plakasını hatırlıyor musun? Hayır amirim, plakaya dikkat etmedim. Kaç gibi geldiler benzinliğe? 2.30-3 gibiydi. Şunu durdursana. Biraz yaklaştır. Zeynep bu. Tüm ekiplerin dikkatini. Zeynep Karaman'ın kaçırıldığı 34 ve 8846 plakalı araç en son Çatalca civarında görüldü. Mehmet Bey, ekiplerimiz şu an mobese kayıtlarını inceliyor. Kısa bir süre sonra haber gelir. Çatalca bölgesindeki jandarma ile de irtibata geçtik. Onlar da kontrollerini artırdı. En yakın zamanda bulacağız onları. Sağ ol. Şöyle güzel bir ev tutarız gidince. Sen istediğin gibi döşersin içine. Nasıl olsa para bol. İstersen sana küçük bir sera açarız orada. Ben de kendime bir bar açarım. Gençken kurduğumuz bütün hayallerimizi birer birer gerçekleştireceğiz. Ufak bir gecikmeyle tabii. Zeynep. Aynı hataları bir daha yapmayacağım. İnan bana. Bu sefer seni hiç üzmeyeceğim. Ne oldu? Ömer'i mi düşünüyorsun? Evet. Ne haldedir şu an değil mi? Söz vermiştim ona. Hiç bırakmayacağımı söylemiştim. Merak etme. Düzenimizi oturtalım. Biraz zaman geçsin. Onu da alacağım yanımıza. Selim, inanıyor musun sen gerçekten bu söylediklerine? Hala tanıyamadın mı beni? Ben kafama koyduğum şeyi yaparım Zeynep. Biliyorum.
Bana hemen teslim olmanı beklemiyorum Zeynep. Sen de isteyene kadar dokunmayacağım sana. 10 yıl bekledim seni Zeynep. Gerekirse 10 yıl daha beklerim. Haber var mı Mehmet? İzleri bulundu anne. Neredelermiş? Çatalca civarında bir dağ evinde tutuyor herhalde Zeynep'i. Jandarma bölgedeki bütün dağ evlerini araştırıyor. Yakında buluruz. Vallahi Ömer'i zor uyuttum. Annem nerede diye tutturdu. İnşallah bir zarar vermez Zeynep'e. Umarım. Sonra tekrar konuşuruz. Tamam oğlum, haberlerini bekliyorum. Aziz Zeynep'i mi kaçırdı? Evet. Zaten istediği oydu. Amacına ulaştı. İnşallah kıza bir şey yapmaz. Merak etme yenge. İnsan sevdiğine zarar vermez. Üşümedin değil mi? İyiyim. Hasta olmanı istemem benim yüzümden. Sesini çıkarma. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar, buyurun. Saffet'i soracaktım, bu evin sahibi. Yok burada. Ya ışıkları görünce Saffet geldi sandım. Nerede kendisi? İstanbul'da. Misafirisin herhalde. Evet. İstanbul'dan mı? Evet. O hayırsıza söyle, benim depoda odunları var. Gelsin bir ara alsın onları. Söylerim. Misafirin var herhalde. Hayır, yalnızım. İçeriden sesler geliyor ama. Tatlım. Kimmiş gelen? Kusura bakmayın, rahatsız ettim. Size hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Kurtardın beni bu zevzekten. Seni mi adamı mı? Efendim Saffet. Bir saniye.
Baksana. Yanımda birini götüreceğim demiştim ya sana. O iş kesinleşti. Ona göre yap ayarlamaları. Olur olur. Çok güzel olur. Zeynep çok sevinecek bu habere. Tamam, konuşuruz. Ne yapıyorsun sen? Bana başka çare bırakmadın. Sen ciddisin yani. Öldüreceksin beni. Bitti Selim. Buraya kadar. Bak Zeynep yapma. Her şey daha yeni başlıyor. Gelme. Bak çok az kaldı. Her şey çok güzel olacak. Lütfen mahvetme. Yıllardır bunun hayalini kuruyorum. Yapmak zorundayım. Yoksa peşimi bırakmayacaksın. Evet. Bırakmayacağım. Çünkü seviyorum seni. Başka bir şey gelmiyor elimden. Hadi. İndir artık şu silahı. Selim. Gelme. Uzatma daha fazla. Yaklaşma. Beni öldüremezsin Zeynep. Gör artık. Sen de beni seviyorsun. Silah sesi miydi? Yakınlarda bir kulübe var. Silah sesi oradan gelmiş oldu. Hemen gidelim. Hadi. Sen ne yaptın Zeynep? Öleceğimi değil. Seni bir daha göremeyeceğime üzülüyorum. Selim. Selim. Ağlama. Bize böyle bir son yok.